Merhaba. Bu videomuzda cep telefonumuzdan Zoom uygulamasını nasıl kullanacağız onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cep telefonumuzda Zoom uygulaması yoksa Play Store'dan Zoom şeklinde arama yaptırdığımız zaman zaten en başta çıkıyor. Zoom Cloud Meetings uygulamasını indiriyoruz ve cep telefonumuza kuruluyor. Benim telefonumda zaten kurulu olduğu için aç butonu aktif şu anda. Kurulduktan sonra uygulamalar kısmından Zoom'u buluyoruz ve tıklayarak açıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Eğer biz bir katılımcı isek ya da dersteki bir öğrenci isek direkt Join a Meeting butonuna basarak öğretmenimizin ya da programı organize eden kişinin vermiş olduğu Meeting ID ile giriş yapabiliriz. Buraya Meeting ID'yi yazmamız gerekiyor. Şu kısma da kendimiz görünecek ismimizi yazabiliriz. Daha sonra Join Meeting dediğimizde bizden bir passcode isteyecek. Bunu da yine programı organize eden, toplantıyı ya da dersi organize eden kişiden alabiliriz. Bir de bunun diğer bir yolu var. Link üzerinden girmek. Bunu birazdan biz bir programı, oturumu organize eden kişi hesabından girerken nasıl olduğunu da göstereceğim. Şimdi buradan geri gelelim. Eğer bir ders oturumu açacaksak biz, yani oturum sahibi olacaksak, bunun için öncelikle bir Zoom programına hesap girişinin yapılması gerekiyor. Bunun için Sign in butonuna basıyorum. Eğer daha önceden bir hesabım varsa onun mail ve şifresini bu bölüme girerek giriş yapabilirim. Ama hesabım yoksa Google hesabımız üzerinden de giriş yapabiliriz ya da Facebook hesabımız üzerinden. Ben Google'ı seçiyorum. Şimdi burada benim Google hesabımı doğrulamamı isteyecek. Telefonumda zaten benim Google hesabım açık olduğu için hangisini seçmek istiyorsunuz diye soruyor. Ben üsttekini işaretledim ve bu hesapla girmek istediğimi belirttim. Eğer sizin Google hesabınız açık değilse burada sizden bir Gmail adresi ve onun şifresini isteyecek. Daha sonra giriş yapacaksınız ve şurada çıkan mavi yazıya tıkladığınızda artık Zoom programının içerisine girmiş olacaksınız. Burada bir ders ya da toplantı oluşturacaksak turuncu olan düğme New Meeting'e tıklıyoruz. Burada bize diyor ki sizin kendi personel ID'niz şu alttaki Use Personal Meetings ID yazan yerde ki buton aktif halde olursa, yani yeşil olursa, bizim kendi kişisel numaramız Meeting ID olarak tanımlanmış olacak. Eğer bu aktif olmazsa her ders için farklı bir ID verilebilir. Bunun aktif olmasında fayda var. Yani bir daha farklı ID'ler göndermek ya da almak zorunda kalmazsınız. İlk açılışta video açılsın mı diye soruyor. Hayır, videom kapalı olsun diyorum ve Start a Meeting diyerek oturumu başlatıyorum. Evet, ben video kapalı olsun dediğim için benim profil resmim geldi şu anda. Alt taraftan videoyu tekrardan açabilirsiniz. Şimdi burada en önemli şeylerden birisi şu. Yukarıdaki Zoom yazısının yanındaki ok işaretine bastığımız zaman biz açılan ekranda bizim şu an açmış olduğumuz oturumun Meeting ID'si. Onun dışında alt tarafta kim tarafından yönetiliyor onun ismi, benim Google hesabımın ismi ve passkodumuz var, şifremiz var. Bu Meeting ID ve passkodu, yani şifreyi göndererek başkalarının bu oturuma girmesini sağlayabileceğimiz gibi daha kolay olması için şu alt tarafta invite link yazıyor. Bunu kopyalayarak, yani şöyle üzerine basılı tuttuğumuz zaman zaten kopyalamış oluyoruz. Bunu kopyalayıp WhatsApp grubu ya da mesajla gönderdiğimiz zaman bu linke kim sahipse, kim görüyorsa o mesajı tıklayarak direkt telefondaki Zoom uygulaması vasıtası ile bizim dersimize katılabilir. Bu şekilde derslerimizi cep telefonumuzdan başlatabiliriz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.